Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide bakımına dair çok önemli püf noktalardan bahsedeceğim. Eğer orkideleriniz uzun süredir çiçek açmıyorsa ya da çiçek sayısı az ise bu tarz orkideler nasıl çiçeklendirilir? Sizlere detaylarıyla göstereceğim. Ve ikinci olarak eğer orkidelerinizin yaprakları hasta ise, bir böcek varsa ya da orkidenizin kökleri çürüdüyse bu tarz orkideleri yeniden nasıl kurtarabiliriz? Birazdan sizlere anlatacağım. Tüm püf noktalarıyla orkidelerinizi kurtarabilir ve bahar ayına bol bol çiçekli girebilirsiniz. Hemen birinci yöntemimizden başlayalım. Orkideler üzerinde inanılmaz etkili olan toz zerdeçal kullanacağım. Bir tatlı kaşığı toz zerdeçalım 300 milimlik bir bardağın içerisine koyuyorum ve üzerine kaynar su ekleyeceğim. Toz zerdeçal içerisindeki kurkumin maddesi sayesinde özellikle orkidelerde bir takım enfeksiyonların, yaprak hastalıklarının, kök çürümelerin hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar ve eğer o yaprak bölgesinde bir enfeksiyon varsa orayla mücadele ederek o bölgenin kurumasını da hızlandırır. Evet, kaynar su döktüm ve şimdi bu suyun soğumasını bekleyeceğim. Yeterince soğuduktan sonra bu karışımı kullanacağız. Evet, su soğudu ve şimdi 1 litre suyun içerisine hazırlamış olduğum zerdeçallı karışımı koyuyorum. Bardak altında biriken tortuyu içine koymuyoruz. Bunu tekrar kullanabilirsiniz. Evet, bir püskürtme kabı alıyorum ve püskürtme kabının içerisine biraz bundan koyuyorum. Bunu yapraklar için kullanacağım. Hemen birinci metodumuza geçelim. Birinci metotta eğer orkideleriniz hiç çiçek dalı çıkarmıyorsa çiçeksiz orkidelerin çiçek dalı çıkarabilmesi için kullanacağız. İlk olarak yapmanız gereken ister su verin isterse sıvı gübreler mutlaka köklere bakın. Kök rengi bu şekilde eğer beyaz ya da gri ise bu orkidenin suya ihtiyacı var demektir. Ve yeşil ise su vermiyoruz. Gri olduğu için şimdi 8 yemek kaşığı kadar bu sıvı bitki besininden orkidelerime vereceğim. Bu orkidemizin köklerinin daha sağlıklı ve güçlü olmasına yardımcı olacaktır. Sağlıklı köklere ve sağlıklı yapraklara sahip olan bir orkide zaten çiçek dalı çıkarır. Evet, 8 yemek kaşığı kadar verdim ve bakın bu kadar saksının altında birikti. Bu yavaş yavaş bunu çekecektir ve sonuçlarla baş başa bırakıyorum. İkinci metotta ise orkidenin yaprakları herhangi bir nedenden dolayı bu hale geldiyse, bir hastalık ya da böceklenme varsa bu tarz durumlarda bu zerdeçal suyunu verebilirsiniz. Çok faydası olacaktır. Bu yöntemde direkt yapraktan gübreleme yapıyorum. Eğer bu saydığım sebeplerden biri varsa haftada bir kere orkide yapraklarının hem üstüne hem de altına bu şekilde sıkmanız gerekiyor. Ve bunu kurutmadan özellikle hava alacak bir yerde yarım saat bu şekilde bekleteceğiz ve kurumasını sağlayacağız. Sadece yapraklar değil, orkidenizin üst köklerine de bu şekilde sıkabilirsiniz. Böylelikle gövde kısmından daha sağlıklı kökler çıkmasına yardımcı olacaktır.
Bu orkidemde de gördüğünüz üzere yapraklarda bu şekilde hastalıklar var. Bu tarz hastalıklı bölgeyi kesmeniz gerekiyor. Çünkü bu hastalık çok hızlı ilerler ve hızlı bir şekilde yapraklara sıçrar. Bakın gördüğünüz üzere yaprak üzerinde kahverengi lekeler şeklinde başlıyor ve yaprak hızlı bir şekilde su toplayarak sararıyor. Bu bölgeden tekrar hastalığın devam etmemesi için toz zerdeçalım kestiğim yere bu şekilde sürüyorum. Bu bölgenin kısa bir sürede dezenfekte ederek kurumasına yardımcı olacak antioksidan özelliği sayesinde. Bu şekilde sürdükten sonra orkidemizin özellikle bakın yaprak üzerlerinde sararmalar varsa ona da hafif bir şekilde sürebilirsiniz. Hazırladığım karışımdan şimdi saksı içerisindeki köklerime de döküyorum. Çünkü köklerde de herhangi bir hastalık ya da bir enfeksiyon varsa bunun devam etmemesi için bu şekilde dezenfekte ediyoruz. Ve sararan yaprakları da kesmeniz gerekiyor. Evet, videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olup ve videomu sevdiklerinize paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sizleri sonuçlarla baş başa bırakıyorum.